Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 voltluk bir pil ile 220 voltluk bir led ampulü çalıştırmayı deneyeceğiz. Öncelikle led ampulün içerisini açıyorum. İçerisini açmak kolay arkadaşlar. Direkt kapağı açıyorsunuz. Altındaki ledleri de çıkartıyorsunuz. Bazen ledlerde silikon olabiliyor. O silikonları kazıdıktan sonra tekrar bu şekilde çıkartabilirsiniz. Altındaki entegreye bizim ihtiyacımız yok. Çünkü 220 voltta değil, biz 9 voltluk bir pil çalıştıracağız. O yüzden o entegreyi söktüm. Altındaki duyu da söküyorum arkadaşlar. Duya da ihtiyacımız yok. Çünkü biz pille çalıştıracağız. Pille çalıştırmak için bir tane buton kullanacağım. Butonun yerini de arkadaşlar sıcak hava ile açıyorum. Buraya buton yerleştireceğiz. İçerisindeki metal zarını da çıkartıyorum. Çünkü içerisine koyacağım devreye kısa devre yaptırtabilir. O yüzden buna ihtiyacım yok ve çıkartıyorum. Butonumu yerleştiriyorum. Bu entegre DC gerilimi yükseltiyor. 9 voltluk bir gerilim uygulayacağız. Bizim bundan 28 volt almamız lazım. O yüzden bu entegreye ihtiyacımız var. Bu entegrenin girişinde in, çıkışında ise out yazıyor arkadaşlar. Potansiyometre ile kolaylıkla gerilim ayarlayabiliyorsunuz. Ben 28 volta kadar çıkartacağım. Bu led ampulümde sıkıntı varmıştı arkadaşlar. Ben bunu fark etmedim. Bir tane led'i bozuk, o yüzden yanmıyor. Bunu da ileriki videolarımızda tamir edebiliriz. Şimdilik başka bir led deneyeceğim. Bu led'de de yine altında 2 tane kondansatör var. Devreleri üzerinde. Kondansatörlere de devreye de aslında hiçbir ihtiyacım yok. O yüzden kondansatörleri kesiyorum arkadaşlar. LED'imin üzerinde LN yazan bir lehim noktası var. Karşısında da artı eksi yazıyor. Biz bu artı eksi olan kısmı kullanacağız. Çünkü oraya DC voltaj uygulayacağız. Diğeri 220 voltla çalıştırmak için gerekli arkadaşlar. Hemen artı eksi kısmına bizim entegremizin çıkışını bağlıyoruz arkadaşlar. Out yazan kısmını bağlıyoruz. Artı eksi önemli. Artıyı ve eksiyi doğru yere bağlamalısınız. Eski bir tane 9 voltluk pilim var arkadaşlar. Bu pilin içerisini çıkartacağım. Üzerinde bağlantı noktası benim için gerekli. Bu bağlantı noktasına ben 2 tane kablo bağlayıp pilimi buraya rahatlıkla takıp çıkartmak için kullanacağım. Buraya da entegremin in yani giriş bağlantılarını bağlıyorum artı eksi olarak. Bu bağlantıyı da yaptıktan sonra sadece tek bir işlemim kaldı. Sadece o da butonu bağlamak. Butonu bağlamak da çok kolay arkadaşlar. Pilden gelen kablolardan sadece bir tanesini kesiyorsunuz. Buraya butonu bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesine butonun bir kablosunu, diğerini de butonun öbür kablosunu bağlıyorsunuz. Ve bağlantınız tamamlanmış oluyor. Küçük bir bantla izole ediyorum. Şimdi sadece yerine yerleştireceğim. Pili en alttan duyun olduğu yerden çıkartıyorum. Entegremi de içine yerleştiriyorum. LED'i de üzerine yerleştirdikten sonra kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bağlantı noktasını da üzerine silikonla yapıştırıyorum. Güzel gözükmesi adına etrafını da böyle bir güzel bantlıyorum arkadaşlar. Siyah gözüksün. Silikonlar gözükmesin diye. Başka hiçbir mantığı yok. Pilimi de görmüş olduğunuz gibi altına taktıktan sonra artık lambam yanmaya hazır. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde yanıyor. Gayet canlı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Her hafta en az 2 video paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.